Çantada şöyle bir taban yaptım. Bu tabanın nasıl yapıldığına ilişkin bir video çekmeyeceğim. Çünkü bununla ilgili ben bir video hazırlamıştım. Daha doğrusu bir kutu yapmıştım. O kutunun tabanı burada gördüğünüz bu tabanın aynısı. Bu videonun ben başlığını videoma koyacağım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz zaman bu tabanımın nasıl yapıldığını görürsünüz. Ona göre işte şu göbek kısmını ve şunları da aynı şekilde o videoda izleyerek görebilirsiniz. Bunun haricinde arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Kullandığım kağıtları ben size göstereyim. Şu tabanın ölçüsü bu. Yani 5 çarpı 11.50 ebadındaki kağıtlardan hazırladım şu tabanı. Birinci sırayı da arkadaşlar aynı şekilde yaptım. Birinci sırayı da aynı, yani 5 çarpı 11.50 ölçüsünde kağıttan birinci sırayı da yaptım. Şu mesafede, yani şu mesafede tam 48 parça kağıt var. İkinci sıranın ölçüsü 5,5'a 12.50. Şu. Şurası 5,5, burası 12,5. Üçüncü sıram arkadaşlar şöyle yapıyoruz. 6 santime 13,5 santim. Bunun da sayısı 48 olacak. Dördüncü sıram yine sayı olarak 48 tane oluyor. Yani sayı hiç değişmiyor arkadaşlar. Eni 6,5 santime 14,5 santimetre olacak. Beşinci sıram 7 santime 15,5 santimetre olacak. Yine bu da 48 tane. Altıncı sıram 7,5 santimetreye 16,5 santimetre. Yani bu çantada eninin 2 katının 1,5 fazlasını aldım. Yedinci sırası ise arkadaşlar şu. Bu da 8 santime 17,5 santim. Tabanı dikmekle işe başlayacağız. Şu kısımlara şöyle dikmek suretiyle işime başlıyorum. Bunların dikimi ile ilgili arkadaşlar herhangi bir video sizinle paylaşmayacağım. Bu dediğim gibi kağıt kutu yapımı bölüm 1 adlı videomu incelerseniz orada bu tabanın ne şekilde yapıldığını görürsünüz. Arkadaşlar koni çantamın tabanını diktim. Şimdi ilk birinci sırasını dikmeye başlıyorum. Şuradan gireceğim. Zikzak olarak kağıdımı ortaladım şöyle. Şuraya geçiyorum. Şu vaziyette. Şöyle. Şimdi buraya döneceğiz ya arkadaşlar. Onun için şöyle buraya birkaç tur atayım. Şöyle. Şuradan biraz daha dolanayım. Şuradan şöyle çekiyorum. Şöyle çekiyoruz bak. Kırıyoruz. Ve şöyle bu köşeye sıkıca birbirine tutturuyoruz. Bakın. Şimdi bunu şöyle şunu dikeceğim birbirine. Şu vaziyette. Şöyle dikeceğiz. Ve şununla şunu birbirine dikiyorum. Buradan böyle geliyorum.
ve vaziyette şöyle tuttum. Şuradan çekiyorum. Bak, gördünüz mü? Tam köşe oldu burası. Buradan tekrar şuraya çıkıyorum. Buradan şu vaziyette aşağıya iniyorum. Ve şimdi bakın, bu köşeyi yaptım. Şu köşeye geldim. Şu vaziyette şöyle kırıyorum. Yani şununla şunu birbirine dikeceğim. Onun için böyle bayağı bir güç istiyor burası. Şu aradan şurada yoksa kağıdımız yırtılır. Hiç bırakmadan şöyle tutuyorum ve bu sefer buradan aşağıya şöyle çekiyorum. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar dolaşın ve burayı sıkıştırın. Ne şekilde dolaşırsanız dolaşın, ama buraya dolaşmak lazım tutması için. Yoksa kendini bırakır. Şöyle artık bu şekilde dikerek devam edeceğiz. Ve yine buraları dikmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bakın dönerek geldim buraya kadar. Şimdi ben açık olarak şöyle dikiyordum ya arkadaşlar. Şimdi çember yapmadım. Çemberi bunun üstünde yapıyorum. Şu son taktığımın katını açıyorum. Şöyle şunu da açıyorum. Ve bunun ikisini şuraya, şu araya yerleştiriyorum. Önce birini sokalım şöyle. Sonra diğerini. Sonra şöyle diğerini. Evet arkadaşlar, şöyle ikisini birleştirmek için aynı yere soktum. Bir tanesi böyle yatacak, diğeri böyle yatacak. Daha önceden biliyorsunuz, bu tarafa yatacak olanı şu araya sokacağım. Şunun içine girecek, şöyle yapıştıracağız bunu buraya. Diğerini de onu da şuraya sokacağız. Şuraya. Bakın şurada kalmıştım. Şu kısım, baş kısımları birleştirdim. İki kenarı. Şimdi şuraya geçiyorum. Artık bunu dikmesi bitiyor. Yani birinci sırayı dikmiş oluyorum bu şekilde. Şöyle.
Arkadaşlar ister benim gibi böyle açık olarak dikip son dakikada ağızları iki ucu birbirine birleştirin. İsterseniz en baştan iki ucu birbirine birleştirerek çember oluşturun ve o çember şeklinde dikin. Ben bu şekilde daha rahat ettiğim için açık olarak dikiyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çantamın tabanı ve birinci sırasını dikmiş oldum. Şu şekilde bunu ayarlıyorum. Evet. Bu şekilde ikinci sırayı da böyle dikeceğim. Şu vaziyette şöyle döndüreceğim ve şurada birleştireceğim arkadaşlar. Çantanın koni çantamın kilidini taktım. Üstüne iki şeridi de diktikten sonra arka taraftan sıkıştırdım. Çünkü dikmemi zorlaşırdı eğer bunu tam anlamıyla taksaydım. Seyyar taktım. Şimdi sapını takıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bu çantaya ben bir sap yaptım. Bu sapla ilgili de arkadaşlar videom var. Onu izleyebilirsiniz. Bu şunun içeriye geçme aparatı. Şu şekilde. Bunu arkadaşlar şöyle alıyorum. Şuradan içeriye sokuyorum. Şu kısımda arkadaşlar bakın şöyle dişler var. Dişler var. Bu dişleri şöyle hafif yatırıyorum kağıdımın geçmesi için. Şöyle sokuyorum içine. Bakın. Şu vaziyette şöyle soktum ve ortalayayım. Tamam. Ortaladım. Bakın. Bu şekilde soktum. Şuraları sakın açmayın arkadaşlar. Şu kısımları aparatlar var buralarda. Bakın. Açıp kapama yerleri. Çünkü bunun içinde şunun içinde yay var. O yayı kaçırabilirsiniz. Bunu şöyle sıkmak için bunun aletleri var ama arkadaşlar ona gerek yok. Şöyle üstünü ezmemek için şu şekilde ve tutup şu şekilde sıkıştırıyoruz. Bakın burası oturdu. Şimdi şurayı da oturtacağım. Çünkü arkadaşlar eğer bu mendili kullanmazsak metalimiz zedelenir. Heh. Bakın. Gayet güzel sıkıca tuttu kilidimi. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde şöyle sokuyorum. Benim sapım bu. Şimdi bu sapı şu şekilde döndürüyorum. Çantanın ağzı ne kadar kapalı kalsın diyorsanız, yani ister böyle kalsın şu vaziyette, ister biraz daha tam kapansın derseniz ona göre şöyle ayarlayıp şu arkaya bunu dikeceksiniz. Ben şu şekilde açık kalsın istiyorum. İçini tam anlamıyla kapatmak istemediğim için bunu şuraya şu vaziyette dikeceğim. Şöyle dikeceğim arkadaşlar. Şu vaziyette. Bunu dikmek için ne yapıyorum? Önce şunu açıyorum. Böyle ve kağıdı delmeden indim arkadaşlar. Şöyle. Şu vaziyette indim. Şuradan şöyle şuradan ineyim aşağıya.
ön tarafa çıkacağım. Şuradan şöyle dışarıya çıkayım. Ya da şuradan tekrar şöyle geçeyim. Şu vaziyette öne geçeyim tekrar. Buradan şöyle aşağıya iniyorum. Buradan şöyle buradan şöyle bu aradan şöyle şuradan aşağıya bunu bu şekilde arkadaşlar çeşitli yollarla bir şekilde bunun buraya tutturmaya çalışacağız. Şöyle buradan tekrar şuraya çıkıyoruz. Şöyle çıkıyoruz. Buradan şu vaziyette aradan şöyle şu vaziyetler şu aradan şunu da şöyle şuradan çıkartıp şu aradan evet şuradan şöyle buradan şuraya tekrar şuraya tekrar şuraya tekrar şu aradan buraya bir şekilde tutturuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi çantanın kapanma yeri de bitmiş oldu. Şimdi sadece ne kaldı arkadaşlar? Saplarını takmak kaldı. Arkadaşlar koni çantamın çanta saplarını gördüğünüz gibi yaptım. Zincirle omuza gelecek olan kısımları birleştirdim. Bunun yapımıyla ilgili o arkadaşlar videonun başlığını bu konuşmamın sonuna koyacağım. Bu çanta sapının nasıl yapıldığını oradan öğrenebilirsiniz. Şu kısım arkadaşlar bildiğiniz gibi çantanın kapağının açılıp kapanan kısmı. Koni çantamın yapımı arkadaşlar burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.